Hanımlar beyler 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. En doğru sağlık bilgileriyle konumuz sağlık her zaman olduğu gibi. Bugün genetik testleri konuşacağız. Evet, herkes TV8 ekranları başına, özellikle ebeveyn adayları, hanımların tabii daha fazla ilgisini çekiyor her zaman olduğu gibi. Herkes TV8 ekranları başına. Değerli bir hocam var. Kadın hastalıkları doğum ve tüp bebek uzmanı doçent doktor Serkan Oral şu anda yayın konuğum ve konumuz genetik testler. Serkan hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. İyi sabahlar olsun. Size de efendim, Harika sağ olun. görünüyorsunuz. Çok sağ olun, çok mersi. Tüp bebek hastalarına yapılan genetik testler hangileridir hocam? Bir öğrenelim sizden. Şöyle aslına bakarsanız tüp bebek hastalarına çokça test yapılıyor gibi düşünüyor hastalar bize geldiklerinde. Ama her hastaya illa bütün testler, bütün işlemler hepsine yapmak mecburiyetinde değiliz. Ya da böyle bir zaruriyet yok. Bazen toplumsal bir baskı oluşuyor hastaların üzerine. Yani komşusu tüp bebek tedavisi görüyor ya da bir arkadaşı. Onun yaptırdığı bütün testleri kendisinin de yapması gerektiğini düşünüyor. Yani burada şöyle bir özet yapmış olayım. Tüp bebek tedavisinde birçok değişik test yapılabiliyor ama bunlar hastanın durumuna göre yapılıyor. Genetik testler de böyle. Çocuk sahibi olmak isteyen ve tüp bebek tedavisine ihtiyacı olduğu kanıtlanmış bir çift bize geldiğinde bu hastaya illa genetik test yapmamız gerekmiyor. Ancak özel durumlarda bunları yapıyoruz. Örneğin daha önceden bilinen bir genetik hastalığı varsa bu çiftin, örneğin bir gen hastalığının taşıyıcısıysa, ülkemizde biliyorsunuz talasemi taşıyıcılığı Var tabii. gibi birçok hastalık, FMF taşıyıcılığı ya da kistik fibroz ailesel bir hastalık yine böyle bir hastalığın taşıyıcısı olduğu bilinen bir çift bize geliyorsa o zaman bu çifte mutlaka kromozom analizi ve onların oluşturdukları embriyolarına ya da onların tedavileri sonrasında oluşturduğumuz embriyolarına mutlaka genetik işlem yapıyoruz. Ya da biz bundan şüpheleniyorsak, yani çiftin anlattığı hikayeye göre ailesel bir genetik hastalığın taşıyıcısı olabileceğini düşünüyorsak, o zaman bu çifte her ikisine de kromozom testi isteyerek onların kromozom yapıları hakkında fikir sahibi oluyoruz. Ya da tekrarlayan gebelik kaybı olan bir çift bize geldiğinde, yani mükerrer kez gebe kalmış ama her birini ilk aylarında kaybetmiş bir çift olduğunda bu çifte de mutlaka genetik bir test istiyoruz. Bazen bu hikayesi olan çiftlerde eğer o düşük materyaliyle biz temas ediyorsak, yani o düşük müdahalesini yapan doktorsak, o zaman o düşük materyaline de genetik inceleme yaparak o embriyonun da yapısını anlamaya çalışıyoruz. Böylelikle acaba bu embriyonun düşmesine sebep olan şey onun mevcut kendi kromozom yapısındaki bozukluk muydu? Yoksa başka bir sebeple mi bu düştü? Bunu anlamaya çalışıyoruz. Velhasıl çiftlerin kendilerine yapılan genetik testler duruma göre hekimin klinik olarak ihtiyaç duyduğu durumlarda yapılan özel bir test. Basit bir test aslında. Kan alıyoruz çiftten ve bu kandan bakılıyor. Ama bazen çok özel genetik incelemeler yapmak gerekiyor. Yani kromozom testinin dışında West testi denilen tüm genoma bakılan testler yapılabiliyor. Şimdi bu testler çok pahalı, maliyet olarak hastayı yorabilecek, çifti yorabilecek testler. Bu nedenle herkese en pahalı testleri yapmak doğru hekimlik ya da doğru yaklaşım olmuyor. Embriyo tarafına geldiğimiz zaman da, yani çiftin embriyolarına genetik işlem yapmamız gerekiyorsa buna nasıl karar veriyoruz? Daha önce tekrarlayan gebelik başarısızlığı, yani tüp bebek tedavisi yapıyorsunuz, çok güzel embriyo veriyorsunuz ama maalesef gebelik oluşmuyor. O zaman acaba bu embriyolar şekilsel olarak iyi ama genetik olarak nasıl diye incelemek istediğinizde kalan embriyoları çözüp ya da kalan embriyolardan ya da bir sonraki tedavide oluşturduğunuz embriyolara genetik işlem yapmak, o embriyonun genetik yapısına bakmak bu çift için faydalı olabiliyor. Şöyle ki baktınız çok güzel görünümlü embriyolar ama siz embriyodan biyopsi yaptınız, PGD denilen işlemle onun kromozom yapısına baktınız. Embriyonun kromozom yapısı sağlıklı değil. O zaman Evet, tabii tam ki... da onu soracaktım hocam. Genetik tanı embriyonun başarısıyla ilintili mi? Tabii ki. Yani eğer biz verdiğimiz embriyoyu iki şekilde kalitesini değerlendirebiliriz kabaca. Bir tanesi şekilsel olarak, morfolojik olarak mikroskop altında bakarak o embriyonun
güzel bir embriyo olup olmadığına karar verebiliriz. Buradaki güzel lafı derecelendirilerek verilen bir karar. Yani embriyo birinci günde, ikinci günde, üçüncü günde laboratuvar ortamında istediğimiz şekilde bölünmüş mü? Bu bölünen hücreler tam bütün mü? Bu hücrelerin yanında küçük artık parçacıklar var mı? Embriyo bir taraftan bölünürken bir taraftan da büyümeye devam etmiş mi? Bir küre yapı şeklinde bir yapı embriyo ve bunu mikroskop altında görebiliyoruz. 5. güne geldiğimizde özel bir format, blastokist dediğimiz özel bir forma bürünüyor. Bu blastokist formunda tam istediğimiz formda mı? Yani iç hücre kütlesi gayet güzel, dış hücre kütlesi düzenli ve sıralı. Bunlar istediğimiz şekildeyse o zaman bu embriyoya şekilsel olarak, morfolojik olarak güzel embriyo diyoruz. Ama bu embriyonun genetik yapısını bilmiyoruz. Yani mikroskopta baktığımızda onun kromozom yapısı hakkında hiçbir fikrimiz yok. O zaman da işte bu embriyonun bir parçasından biyopsi alarak, dışarıdaki bir parçasından biyopsi alarak laboratuvara gönderiyoruz, genetik laboratuvarına ve laboratuvar bize bir sonuç gönderiyor. Bu embriyo sağlıklı değil, kromozom anomalisi var. O zaman ne yapacağız? Bu embriyoyu vermeyeceğiz. Diğer embriyoya bakıyoruz. O sağlıklı mı? O morfolojik olarak bunun kadar güzel değildi ama genetik olarak sağlıklı. O zaman bu embriyoyu vermeliyiz. Yani her kaliteli embriyo sağlıklı mıdır sorusunun cevabı Evet. mı hocam bu? Evet, işte bu her Yani kaliteli kaliteyle embriyo sağlıklı aynı anlama gelmiyor. gelmiyor. Evet, çok güzel söylediniz. Kaliteli bir embriyo, şekilsel olarak çok kaliteli bir embriyo, genetik olarak sağlıklı olmayabilir. Bu embriyoyu değerlendirmek ancak total olarak bunun kaliteli olduğunu söyleyebilmek için genetik yapısını bilmemiz lazım. Peki herkese yapmalı mıyız? Hayır. Her tüp bebek hastası mutlaka bu süreçten geçmeli mi? Hayır. Kimlere önermeliyiz? Bence ileri yaş grubundaki hastalarda düşük riskini azaltmak açısından bu genetik incelemeyi yapmak mantıklı olabilir. Tekrarlayan gebelik kaybı olan hastalarda da yine yapılabilir. Tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı olan hastalarda yapılabilir. Bir de kimlerde mutlaka yapmak lazım? Yani o zaman şart değil yani tüp bebek tedavisinde illa genetik tarama Hayır. yapılmıyor. Hayır. Bir de akla şu geliyor. Mesela hastalar şunu söylüyor. Şimdi siz doktor bey bu embriyodan bir parça alıyorsunuz. Bunu tahlile gönderiyorsunuz. Bizim embriyomuza bir zarar gelir mi? Evet. Hayır, gelmez. Çünkü O öyle bir şey değil. Öyle bir şey değil. Bizim bu hücrenin bir parçasını alıyoruz. Yani embriyo büyük bir yapı. Bu büyük yapıyı bir cevize benzetirsek cevizin kabuğundan bir parça alıyoruz. Embriyonun İçinden bebeğin değil. gelişen kısmı o cevizin içi aslına Bir bakarsanız. kabuk var sonuçta Evet, orada. o kabuğundan alıyoruz. O kabuktan plasenta gelişiyor. Ama hocam o kabuğu herkes bilmiyor işte. O yüzden. Yani embriyoya zarar veren bir işlem değil. Özetle böyle söyleyebilirim. Peki hocam yapay zeka sağlık sektöründe artık fazlasıyla kullanılıyor. Sizde tüp bebekte yapay zeka nerede? Şimdi çok güzel söylediniz. Tam da bu noktada aslında yapay zeka işe yarıyor. Yapay zeka programlarına şöyle öğretiyorlar. Binlerce embriyonun resmi tanıtılıyor. Ve bu binlerce embriyonun hangileri sağlıklıysa sağlıklı olanların da sağlıklı olup olmadıkları yapay zekaya tanıtılıyor. Ve böylelikle o yapay zeka bölünme süreçlerini takip ettiği bir embriyonun 5. güne geldiğinde bu embriyonun genetik olarak sağlıklı olup olmama ihtimalini bir oransal olarak bize veriyor. Böyle programlar var. Yani 5. güne geldiğinde diyor ki bu embriyo %65 ihtimalle sağlıklı. Burada tabii ki bize neyi sağlıyor bu? Embriyoya biyopsi yapmadan, ondan bir parça almadan, genetik masrafına girmeden bu embriyonun yapısı hakkında fikir sahibi olabiliyoruz. Ve böylelikle ikinci bir iş çıkmadan, hatta fresh transfer şansını da kullanarak, yani taze transfer yapma şansını da kullanarak bu hastaya bu embriyoyu transfer edebiliyoruz. Şu anda yapay zeka bizim işimizde gerçekten böyle oyunu değiştirici bir hale geldi. Bu programlar daha da akıllanıyorlar. Sürekli yenileniyorlar. Yeni versiyonları çıkıyor ve bu da bizim yarın öbür gün artık embriyoya baktığımız zaman, yapay zeka raporlarına baktığımızda hiç dokunmadan o embriyoya, hiç ona oynamadan, bir parçasını almaya gayret etmeden belki embriyonun tutunma başarısı, genetik yapısı hakkında bize daha tatmin edici bilgiler verecekler yakın gelecekte. Şu anda da halihazırda çok başarılı buluyorum.
Ben de uygun hastalarda bu yöntemle tedavileri tamamlamaya çalışıyorum. Ne güzel hocam. Çok Teşekkür güzel. ederiz. Genetik testlerle ilgili çok bilgilendirici bir bölüm Teşekkür oldu. ederim. Ağzınıza sağlık Çok hocam. sağ olun, çok mersi. Hanımlar beyler 8'de sağlık en doğru sağlık bilgileriyle devam ediyor. Hemen geri geliyorum.